İyi akşamlar diliyorum herkese. Dünyanın neresinde olursanız olun. Umarım güzel bir cuma akşamı geçiriyorsunuzdur. Burada Londra'da belki haberlerde duymuşsunuzdur ya da burada Londra'da, İngiltere'de yaşayanlar varsa heat wave, yani hiç beklenmedik bir şekilde trenlerin falan arıza yaptığı, tren raylarının patladığı acayip bir sıcak var. 35 derece ve Londra 35 derece olduğunda deneyimleyenler vardır. Türkiye'nin 45 derecesi veya başka yerlerdeki 45 derece, çünkü çok ciddi rutubet var. Böyle nefes alınamayacak bir sıcak gün geçiriyoruz. Hatta nefes alınamayacak bir iki gün geçiriyoruz. Biz geçen hafta Barcelona'daydık ailecek ve belki eğer e-maillerimizi takip ediyorsanız aklımdakiler mail bülteninde ayın 23'ünde Barcelona'da çok büyük bir kutlama var, biliyorsunuz. San Juan kutlaması. Summer Solstice deniyor. Yani en uzun gün ve en kısa geceyi kutladıkları böyle çok büyük bir kutlama var. Aklımdakiler e-maillerini takip ediyorsanız okumanızı tavsiye ederim. Çünkü yaz dönemine girmekle birlikte aslında enerjetik olarak hepimizde bir değişim oluyor. Mutlaka fark ediyorsunuz yine bünyenizde, ben balık burcu olduğum için, yükselenim yengeç olduğu için gökyüzü, aydaki ay döngüleri, gökyüzünde neler olduğu tamamını anında sistemimde hissediyorum. İki su burcu olarak nasıl su, böyle dingin bir su, özellikle hani benim gibi balık ve yükseleni yengeç olan bir balık burcu özellikle de dingin kaldığında meditasyonlara ve öğrettiğim metotlara devam ettiğim için bir yansıtıcı haline geliyor. Yani dingin kaldıkça kocaman bir ayna veya kocaman bir su birikintisi düşünün. Böyle tamamen berrak bir su, baktığınızda kendinizi görüyorsunuz. Evrensel olarak da şu anda o açılımı hissediyorum ve o yüzden de bununla ilgili bir yazı yazdım ve yolladık size bu hafta. Takip ediyorsanız harika, takip etmiyorsanız da çok takip etmenizi tavsiye ederim. Ben her hafta ekibimden de destek alarak aklımdakiler diye o hafta, o haftanın enerjisi, o günün gündemi, evrensel olarak neler oluyor, nelere hazırız, ne gibi çalışmalar yapmalısınız, hem tavsiyelerde bulunduğum hem böyle bir takım çalışma önerileri verdiğim, hem o dönem hayatınızda nelerin olduğu ve nasıl aktığı ile ilgili böyle birazcık da ipuçlarına sahip olacağınız haftalık bültenler yayınlıyorum. Bültenimize abone olmak isterseniz bilgi@nevşah.com'a mail atabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde her hafta düzenli benden gelen aklımdakiler e-maillerini alabilirsiniz. Yaşamınıza böyle küçük bir, hani kulağınıza küpe, yaşamınıza küçük bir rehber. Çünkü yine birçoğunuz beni tanıyorsunuz, yayınları takip ediyorsunuz. Şu an canlı yayında bağlanamayacak ama belki sonra bağlanacak öğrencilerim veya takipçilerim de vardır. Ben yaşamımı sizlere özellikle de en yüksek ihtimalleri yaşayabilmeniz için rehberlik etmeye adadım. Sizlerdeki çok büyük dönüşümler tabii ki bana acayip büyük ilham veriyor ama küçücük bir dönüşüm bile olsa, yaşamınızda anlattığım bir şeyle, kullandığım bir cümleyle, tavsiye ettiğim bir şeyle böyle küçücük bir dönüşüm bile oluyorsa, mutluluğunuzda, huzurunuzda, sağlığınızda, bolluk bereketinizde küçücük bir artış bile oluyorsa, bu görevimi yaptığım için beni çok mutlu ediyor ve çok tatmin ediyor ve sıkça söylediğim üzere bütün bu videolar o yüzden çekiliyor. İşte Nevşehir Enstitüsü o yüzden var. Diğer bütün işler ve şirketlerdeki yoğunluğuma rağmen kamera karşısına geçip Nevşehir Enstitüsü için videolar çekmemin, sizler için YouTube videoları çekmemin, sizler için bu mailleri atmamın, sizler için düzenli eğitim videoları çekmemin ve eğitim platformumuzun bu kadar zengin olmasının da aslında sebebi bu. Adanmışlığım çok yüksek. 25 seneyi aşkın bir süredir. 25 sene önce işte 25 yaşında, 20'li yaşların başında böyle sizlerin, zorlanan kişilerin hayatta ve bir şekilde bir türlü hayatı çözemeyen, duygusal iniş çıkışlarda olan, bugün anlatacağım aslında asıl konu, içsel dengesini, hayatının dengesini bulamamış. Bu nedenle sağlık problemleri, para problemleri, iş hayatında, ilişkilerde problem yaşayan insanların ve bazen öğrencilerime anlatıyorum, tanıdık gelecektir. Böyle gönlümün derinliklerinden sancılarını hissederek ve gönlümün derinliklerinde çığlıklarını duyarak girdim ben bu yola ve aslında eğitmen olmam, işte nefes koçluğu sistemini Türkiye'ye getirmem, sonra onu meslek haline getirmem, işte meditasyon hocası olup sizlere meditasyonu öğretmem, klasik Vedik meditasyonu, zihin çalışmalarını öğretmem, nefesinizi dönüştürmem, koçluk çalışmaları, stratejik planlama ve bugün Nevşehir Enstitüsü'nün 4 senelik müfredatı veya Efsane Kadınlar Kulübü'ndeki 8 senelik yolculuğunuzu aslında 25 sene önce planlamaya başlamıştım ve bunu ben böyle profesyonel bir iş olarak
yapmak üzere yola çıkmadım. Gönlümden böyle çok yüksek bir çağrı duyarak ömrümün sonuna kadar insanlığa destek olmak için elimden geleni yapacağım. İnsana hizmet edeceğim. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için, onların mutluluğunu, refahını, sağlığını arttırmak için canla başla çalışacağım demiştim ve para kazanmıyor olsam da bunu yapacağım demiştim, hatırlıyorum o yıllarda. Hatta annem babam böyle iş dünyasında oldukları için ne saçma bir şey, ne demek para kazanmasam da yapacağım, işte bunlar heves canım, bundan iş olur mu falan derken ben yaşamımın tamamını buna adamak istediğim için özellikle o yıllarda kendi işimi kurup, kendi şirketlerimi kurup, kendi şirketimi kurup sonra da oradan büyüttüm ve bunu bir iş haline getirdim. Çok şanslıyız yani hepimiz bunu yapabildiğimiz için, ama aslında bütün bu videoların özünde benim size gönlümden çok bağlı oluşum, insanı sevişim, yani insanı çok seviyorum, çok çok seviyorum. Hatta beni tanımayanlar böyle İngiltere'de bazı arkadaş toplantılarında yeni işte tanımadığım kişilerle tanışıyorum veya diğer işim, işte bir yatırım şirketimiz var, onun toplantılarında işte yatırımcılarla, startup girişimcileriyle böyle bir araya geldikçe şey sözünü çok duyar oldum. Herhalde diyorum benim yaşımla da ilgili, ama Nevşe Hanım ne kadar güzel bakıyorsunuz. Sizin bakışlarınızda bir şey var. Bakışlarınızdan acayip bir sevgi alıyorum. Sanki beni içine çekiyorsun sadece bakışlarınla. Ben de kendi kendime diyorum, tanımayan insanlar bile bunu anlıyorsa evet, demek ki misyonum artık oturmuş. Ben insan seviyorum arkadaşlar. İnsanı çok seviyorum. Faydalı olmayı seviyorum. Gönlümdesiniz hepiniz, kalbimdesiniz ve gerçekten de kalbimdeki bağ sebeple sizlerin çağrılarını duyarak evet ya bu konuda bir şey yapmam lazım artık diyerek eğitmen oldum ve eğitmenlik hayatım başladı. Bildiğim her şeyi öğretmeye başladım. Öğretmeye de bilirdim, kendime saklayabilirdim ama bunu tutamadım ve o yüzden sıkça söylediğim üzere sizlerin refahını her anlamda, bolluk, bereket, finansal özgürlük, iş yaşamında en üst seviyede olmanızı, sağlık, güzellik, mutluluk olarak en üst seviyede olmanızı emin olun sizlerden daha fazla istiyorum. Ve zaten bu istekle 25 senedir nasıl hala sahneye çıkıyorsun, aynı ilhamla konuşuyorsun, nasıl video çekiyorsun, aynı ilhamlanın sebebi o. Bu benim görevim. Hizmetinizdeyim ve kalbimin çok derinliklerinden bir yerden sizlere destek olmak için buradayım demişken buradan misyona birazcık geçmek istiyorum ve bugün yaşamın sırrını böyle birazcık küçücük bir dokunabilirseniz yaşamın sırrına, küçücük bir yaşamın sırrını anlatarak faydalı olabilirsem gerçekten bu büyük bir adım olur benim için. Yaşamın sırrı arkadaşlar denge. Mesela bir arkadaşınız demiş ki işte para, mesela para dengesizden dengeye doğru akar. Kim daha dengeliyse, kim daha merkezindeyse, her kim ki kendini daha iyi tanıyorsa, kendi merkezinde kalabiliyorsa, hayat amacını, misyonunu, büyük sebebini, burada olma amacını kim keşfetmişse ve kendini o amaca adadıysa, o paranın, sağlığın, şifanın, iyiliklerin, güzelliklerin, şansın merkezi haline geliyor ve gerçekten de yaşamın sırrı bu. Yani her birinizin bir şans mıknatısı haline gelmeniz mümkün. Şansın merkezi olmanız mümkün. Diğer insanların bakıp ya ne kadar şanslı dediği, ben böyle bir insanım mesela, biri olmanız mümkün. Şöyle bir örnek vereceğim. Küçük örnekler bunlar ama mesela kızlarım oha artık anne falan dedikleri bir örnek. Mesela 2 gün önce yaşadığımızı anlatayım. Barcelona'da bir yerdeydik, işte yemek yedik, meşhur biliyorsunuz. Paella yemekten içim dışım paella oldu. Her tarafta paella. Bir yerde yine bir paella yedik. O San Juan kutlamalarının olduğu akşam, 2 akşam önce, ayın 23'ü. Ve ben özellikle de balık yedikten sonra tatlı bir şey isterim ve tatlı bir şey istediğimde de genelde o dondurmadır. Ve biz böyle çok alakasız bir yerdeyiz. Hani sağında sonunda hiçbir şey yok. Sadece bir tane bir hani plajın önünde bir restoran gibi düşünün ve yok öyle bir ihtimal. Başka bir şehrin içine doğru gidip önce işte birkaç yere uğrayıp farklı işte Sagrada Familia'ya hatta bir gidip, biliyorsunuz Sagrada Familia ilk defa şu anda açıldı, artık bitti, çok önemli bir dönemden geçiyor İspanya'da, çok başyapıt, çok ben de mimarlık eğitimi almış biri olarak gerçekten inanılmaz bir başyapıt. Neyse canım dondurma istiyor dedim kızlara, ama çok iyi bir dondurma olsun, ev dondurması olsun, bir de böyle söylüyorum, böyle içim ama şuramdan istiyorum yani. Ev dondurması olsun, sağlıklı olsun, taze meyvelerden falan, böyle bir yer, İtalyan dondurmasının benzeri aslında ama böyle bir yer istiyorum.
Canım dondurma çekiyor dedim. Taksiye bindik. Sagrada Familia'nın oraya, şehrin içine doğru gideceğiz sahilden. Gerçekten şehrin içine gittik. Uber'in bizi, Uber'le reklam yaptım buradan, kusura bakmayın ama arabanın bizi bıraktığı yerde indik ve iner inmez büyük kızım, anne çüş artık dedi, yani yuh artık sana ne var dedim. Bak buraya dedi. Tam arabayı indiğimiz yerde karşımızda bir kocaman dondurmacı. Ev yapımı dondurma ve dondurmacının adı ne biliyor musunuz? Holy Madre. Yani kutsal anne. Holy Mother. Ve kık 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 gülmeye başladı. Öf anne, senden artık söyleme böyle şeyleri falan. Sen mi yapıyorsun bunları? Nasıl yapıyorsun falan deyip, bu bizim ailede de aramızda şakalaşma konusu. Buradan şuna geleceğim. Evrenin sırrını bulduğunu yaşamındaki deneyimleriyle buranın altını çizmek istiyorum. Yani evrenin sırrını buldum, düşüncelerimde keşfettim diyen, evreni anladım, evrenin sırrını anladım diyen çok insanla karşılaşacaksınız. Ama bunu sıkça söylüyorum, öğrencilerime de söylüyorum. Bir insan eğer evrenin sırrını bulmuşsa ve gerçekten bir şeyleri keşfetmişse, yaşamında bunu görmeniz gerekiyor. Mesela evrenin sırrını buldum diyor, ben olayı anladım diyor ama para problemi var. Evrenin sırrını anladım, olayı anladım diyor ama ilişki problemi var. Evrenin sırrını buldum, anladım diyor ama sağlık problemi var. Veya sosyal hayatta problemleri var. Evrenin sırrını bulmamış. Çünkü kendi yaşamında özellikle de bu yaşamın formülünü çözmeye yaşamını adamış. 51 yıldır arkadaşlar benim asıl işim, ne derseniz, yani Nevşah'ı Nevşah yapan ana özellik ne derseniz, ben bir düşünürüm. Doğduğum günden beri bence düşünüyorum. Yaşamı izliyorum, düşünüyorum, izliyorum, düşünüyorum ve çocukluğumdan beri, yani hatırlıyorum 4-5 yaşında da böyleydim. Yaşamda bir şey olduğunda odama giderdim. Hatta böyle gözlerimi kapatıp divana kafamı yaslayıp falan böyle düşündüğüm, çözmeye çalıştığım, annemin babamın tartıştığı bir zaman veya anneannemin işte bir sağlık problemi yaşadığı zaman ne olduğunu anlamaya çalışan bir tipim. Ve gerçekten de bu artarak devam etti. Yani lise yıllarında işte tek başıma odamda vakit geçirip müzik dinlemekten tutun, üniversite yıllarında işte meditasyona başlamam, yogaya başlamamla devam eden, düşünüyorum ve yaşamın sırrını bulmak, olayı çözmek, tabii ki de yaşamın bütün alanlarında kesinlikle ilerleyeceğim, dengeli şekilde olayı çözeceğim diyen bir insan için düşünüyor olmak çok normal ve bununla kafayı bozmuş aslında ve sürekli bunu düşünen bir tip olarak yaşamın sırrını, olayını çözdüğümü kendi yaşamımdan anlıyorum. Yaşamın sırrını çözdüğünüz zaman, formülünü, anında yaşamınızda değişim görmeye başlıyorsunuz. Biraz evvel anlattığım örnek gibi. Merkezimde kaldığım için kendi merkezimden kaderimle hizada, çok az insanın yapabildiği, kendi merkezimden kaderimle hizada, olasılıklar dünyasıyla değil. Birçok hoca size olasılıklar dünyasını anlatacak. Çünkü birçok kişi hala daha çok çarpık bir bilinçte. Çarpık bir bilinçteyseniz, zihninizde çarpıklık varsa, eğer üzerinde çalışmadığınız düşünceler, yargılarınız, koşullarınız varsa, henüz gerçek bir hocayla gerçek derin çalışmalar yapıp geçmişten getirdiğiniz kayıtları tamamen silmek, ortadan kaldırmak için hem zihninizde hem beyninizde herhangi bir şey yapmadıysanız, çoğunluk gibi olasılıklar dünyasında yaşıyorsunuz. Ve olasılıklar dünyası dengesiz bir yer, denge noktası değil. Olasılıklar dünyasında çarpık düşüncelerinizin yansımaları olasılıklar olduğu için kadersel herhangi bir şey olmuyor ve dünya nüfusunun büyük bir bölümü olasılıklar dünyasında yaşadığı için kendi zihninin değişik çarpıklıklarıyla bin bir tane farklı olasılık deneyimlediği için kadersel, kendi merkezinden olasılığın olmadığı, tekliğin olduğu, tek, duruşun, misyonun, amacın, hakikatin, yapmaya geldiğin, söylemeye geldiğin, yaşayacağın yer, evin, çocukların, ailen, eşin, bulunduğun ortam, arkadaşların tamamı kadersel olan bir yer var. O kadersel yerle de sadece zihin netliğinde o kadersel yerle bağlantıya geçebiliyoruz. Zihninin netleşmesi için çoğu kişi bugün, bu yayını izleyenler için söylemiyorum veya öğrencilerim için söylemiyorum, tabii ki beni takip edenler için söylemiyorum. Ama sizlerin dışında dünya nüfusunun çoğunluğu ustalaşmayla, zihni netleştirmeyle en yüksek ihtimal olan, benim cennet ihtimali diye anlattığım kader ihtimaliyle ilgilenmiyor.
Ve kader ihtimaliyle bağlantıya geçmediğiniz müddetçe yaşamınızda olasılıklar var, aksaklıklar var, problemler var, hastalıklar var, kazalar var, kayıplar var. Bunu iyice anlayın. Bir insanın kaderiyle bağlantıda olduğunu, aksaklıkların, problemlerin, sağlık problemlerinin, para problemlerinin, iş hayatında problemlerin, yani yaşamındaki düğümlerin olmayışından anlarız. Kaderin içinde hastalıklar yok arkadaşlar. Hastalıklar illüzyonun içinde, insanların illüzyonunda, rüyasında var. Kaderin içinde kayıplar yok. Onlar illüzyonda olanların hayatında var. Kaderin içinde düğümler, sağlık problemleri, para problemleri, böyle o enerji yok. Kader ihtimalinde, yani bir insanın kendi merkezinde kaldığı, hayat amacıyla hizada, net bir zihinde, disfonksiyonel nefes alışkanlığının olmadığı, fonksiyonel nefes aldığı, rahatça nefes aldığı, denge noktasından ayrılmadığı, içsel dengesizliklerin olmadığı, yani zihniyle çalışmış, zihniyle çalışmaya devam eden, düzenli meditasyon yapmaya devam eden, nefesiyle çalışmaya devam eden, yaşamında stratejik düşünmeye devam eden ve tekrar ve tekrar hayat amacıyla netleşip ilerleyen, aslında müfredatın 5 prensibini söyledim şu anda, kendi merkezinde kalan bir insanın yaşamında diğer kitlelerin ve alt bilinç olan olasılıkların olma ihtimali, kitlelerin yaşadığı problemlerin olma ihtimali yok. Bir kere bunu anlayın ve yaşamın sırrı kendi merkezinizde kalmayla ilgili ve yaşamın sırrı dengeyle ilgili ve yaşamda gerçekten de matematik formüllerine, fizik kanunlarına baktığınız zaman, ben hayatım boyunca matematik, fizik okudum. İşte aklımdakiler yazılarında hatırlayacaksınız. O yazılardan birinde de matematikle ilgili bir yazı yollamıştık size birkaç hafta önce. Ben matematiğe aşığım ve lise hayatım boyunca matematiğim 10'du, yani 10 ve 100 üzerinden 110. Çünkü evrenin formülünü anlamak isteyen biri için Aristo'nun çözüşü gibi matematiği anlamak inanılmaz yani. Matematik o kadar heyecanla çalıştığım, o kadar heyecanla yaptığım, o kadar heyecanla öğrendiğim bir dersti ki benim için. Çünkü matematikle evrenin sırrını çözüyorsun. Ve matematiği aranızda benim gibi iyi olanlar varsa çözüyorsun yani. Yaşam çiçeğini, yaşam tekerleğini, hiçbir şeyin artı olamayacağını, hiçbir şeyin eksi olamayacağını. Sonra mesela fizik, benim fiziğim de 9'du, 10 değildi o. Yine çok seviyordum ama matematiğe daha meraklıydım. Kimyam 10'du mesela, yine 100 üzerinden 100. Çünkü kimyayı çözdüğünde vücut kimyası, yani genel bütün gazlar, sıvılar ve asit ve baz ve bütün o kimya formülleri gene anlıyorsun. Matematik, fizik ve kimyanız iyiyse, hatta biyolojiyi de katabilirim ve bu bilgilere benim gibi vakıfsanız, yaşama bakıp herhangi bir deneyimi artı, herhangi bir deneyimi eksi görme ihtimaliniz yok. Çünkü herhangi bir deneyim eksi ve artı fizik kanunları gereği olamıyor ve o yüzden de yaşamımızı dramatize edip olasılıklar yaratıp hikayede olan, kurban rolünde olan birine dönüşmeniz mümkün değil. Ve ben kendi adıma evrenin ne olduğunu bütün yaşamı bulmamdaki en önemli sebebin matematiği, fiziği, kimyayı çok iyi bilmem olduğunu düşünüyorum. Ve evrenin sırrı denge arkadaşlar. Evrenin sırrı bütün insanlar için, bizim için, eğer evrenin sırrını keşfetmek, evrenin ne olduğunu anlamak ve evrensel bütün sisteme hakim olmak istiyorsan, kendi dünyandaki sisteme, bu net bir zihin halinden geçiyor. Ustalık metotlarını uygulayıp zihnindeki geçmiş kayıtları temizlemek mecburiyetindesin. Başka türlü mümkün değil. Yani eğer aranızda evrenin sırrına vakıf olmak ve benim gibi ve şu an müfredattaki ve Kadınlar Kulübü'ndeki öğrencilerim gibi net bir zihin haliyle, kaderiyle bağlantıda yaşamının %100 yönetimini eline geçirmek isteyenler varsa, bunu yapmış biri olarak %100 yönetimini ele geçirip %100 kadersel olasılıklar ve saçmalıklar ve illüzyonlar değil, eksiklikler, kayıplar, hatalar, sağlık problemleri, abuk subuk deneyimler değil, kadersel. Yani cennet ihtimalinde, yani güzelliklerin, iyiliklerin, bolluğun, büyüklüğün olduğu cennet ihtimalinde, her gün ışığınızın arttığı, yaş aldıkça daha büyük bir ışığa dönüştüğünüz, gözlerinizden, cildinizden, enerjinizden daha büyük bir ışık fışkırdığı bir gerçeklikte ilerlemek istiyorsanız, bunun sırrı kaderinizle hizalanmak, hayat amacınızla hizalanmak. Bunun olması için de clutter, yani zihninizdeki sesi ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz.
Ve zihninizdeki sesin de sebebi geçmişten getirdiğiniz kayıtlar, binlerce farkında bile olmadığınız düşünce paterni var size ait olmayan, geçmişten getirdiğiniz kalıplar. On binlerce hatta beyninizin içerisinde episodik anı var. Geçmiş hakikatle hizada olmayan, hakikatle hiç alakası olmayan, böylelikle denge noktasında olmanızı engelleyen, evrenin sırrına vakıf olmanızı engelleyen, yaşamın tamamını %100 yönetmenizi engelleyen, kaderinizin efendisi olmanızı engelleyen, kaderinizle hizada olmanızı, şu anda cennet deneyiminizi engelleyen zihninizde çöpler var arkadaşlar. On binlerce ve bu çöpler sebepli de beyninizde, beyin sinapsleri arasında episodik anılar var ve bunlar her gün davranışlarınıza, sözlerinize, eylemlerinize yansıyıp size daha fazla hastalık, daha fazla problem, daha fazla kaza, daha fazla eksiklik getiriyor. Böyle olması gerekmiyor. Ve böyle olması gerekmediğinin başka bir yaşam ihtimali olduğunun en büyük ispatı olarak karşınızda duruyorum. Bakın, yaşamımın bütün alanlarına bakın. Yaşamımın bütün alanlarında canlı nasıl ilerlediğime bakın iş hayatında, maddi birikimimde, sağlığımın, ışığımın artmasında, ilişkilerimde, ilişkimde, eşimle ilişkimde, çocuklarımla ilişkimde, ailemle, anne babamla ilişkimde, arkadaşlarımla ilişkimde nasıl sağlam ilerlediğime, nasıl tuğla üstüne, tuğla üstüne, tuğla üstüne hayat amacını bulmuş bir insanın, kaderiyle hizada olan bir insanın nasıl disiplinli ve tek bir çizgide her gün ilerleyerek nasıl arttığını izleyin. Çünkü örnek olarak karşınızdayım. Öğrettiğim metotların tamamını uygulayan ve sizlere neyin mümkün olduğunu gösteren bir örnek olarak karşınızdayım. Bu mümkün arkadaşlar ama sadece kaderinizle hizada mümkün. Çünkü olasılıklar olduğunda, kafanız karışık olduğunda ve zihninizle çalışmadığınız müddetçe zihninizdeki kayıtlarla illüzyonun içerisinde bir o yana gidiyorsunuz, bir bu yana gidiyorsunuz, bir savruluyorsunuz. Bakın ben 25 senedir aynı duruşu sergiliyorum, aynı yoldan ilerliyorum. Tabii ki de aynı tek bir yoldan ilerlediğinde her şey artıyor. Problem zikzak gidiyor olmanız. Hiçbir şey artmıyor. Mesela eğer maddi istediğiniz seviyede değilseniz, maddi birikiminiz istediğiniz seviyede değilse, sağlığınız istediğiniz seviyede değilse, ilişkileriniz istediğiniz yerde değilse bunun tek sebebi var. Zihninizdeki artı eksi kutuplu düşünceler sebepli. Bunların yarattığı dengesizlik sebeple zikzaklarla ilerliyorsunuz. Ve o zikzaklar sizi yolunuzdan saptırıyor ve yorgunluk, hastalık, bitkinlik, bezginlik olarak veya sosyal hayatta bir takım semptomlarla, ilişkilerde bir takım problemlerle, para alanında, iş hayatında problemlerle kendini gösteriyor. Eğer zihninde bir zikzak varsa yaşamında zikzaklar oluyor. Yaşamında problemler oluyor ve zaten tüm spiritüel öğretilerde anlatılan cehennem tam olarak bu arkadaşlar. Zihninizdeki zikzaklar, zihninizdeki yargılar, çünkü onlar zihninizdeki düğümler yaşamınızda düğümlere neden oluyor ve eziyet çekiyorsunuz, acı çekiyorsunuz, problem deneyimliyorsunuz, gerek yok. Eğer zihninizde düğüm yoksa, yaşamınızda önünüze zor bir olay bile gelse onu bir basamak olarak alıp düğüm olmadığı için düğümde tıkanık kalmayıp hop bir üst basamağa, hop bir üst basamağa, hop bir üst basamağa çıkarak bu hayata devam ediyorsunuz. Bu mümkün. Ve yaşamın sırrı denge ve kendi içsel denge noktamızı bulmamız. Yaşamda her şey, matematik formülleri, fizik kanunları hepsi dengeye ulaşmaya çalışıyor ve denge noktası TEDx konuşmamı eğer izlemediyseniz çok tavsiye ediyorum. Mutlaka izleyin. Orada da benzer bir şey anlatıyorum. Özellikle İngilizce dilini araştıran bir kişi olarak İngilizce mean yani denge noktasının nasıl ing yani aksiyon adımıyla birlikte, aksiyon ekiyle birlikte meaning yani anlam olduğunu anlatıyorum. Evrendeki her şey, tüm matematik formülleri, tüm fizik yasaları, kimya formülleri, evrendeki her şey biyoloji, denge noktasına yani the mean, dengeye varmaya çalışıyor, sıfır noktasına. Ve her birimizin böyle bir sıfır noktası var ve evrenin sırrı bu sıfır noktası arkadaşlar. Tekrar söyleyeceğim. Evrenin sırrı, not alın, araştırın, the mean. The mean yani denge noktası, orta nokta. Tam olarak merkez noktası, evrenin sırrı. Evrendeki tüm hakikat, kader orada arkadaşlar. Kader the mean'de yani denge noktasında. Artı ve eksi de
kaderinizden uzaklaşıyorsunuz. Bir şey olduğundan iyi zannettiğinizde, bir insanı sadece iyi zannettiğinizde, pozitif düşünceler içinde dengenizden, kaderden, hakikatten uzaklaşıyorsunuz. Bir şeyi sadece negatif zannettiğinizde, bir şeyi sadece kötü algıladığınızda denge noktanızdan uzaklaşıyorsunuz. Ve yaşamın sırrı denge. Çünkü yaşam, çok iyi duyun lütfen, mean noktasında dengede oluyor. Hakikat dengede. Ne dedim demin? Tüm matematik kanunları, fizik yasaları, kimya, her şey the mean. Sonunda sıfır noktasına geliyor. Niye? Çünkü Yaradan'ın hakikati sıfır. Yaratılışın hakikati sıfır. Artı bir ya da eksi bir ya da artı beş ya da eksi beş değil. Artı beş, eksi beş aynı anda yer alıyor, birbirini dönüştürüyor, sıfır. Kimya formülleri aynı anda birbirini dönüştürüyor. Atoma bakıyorsunuz, artı ve eksi elektronlar ve protonlar eşit seviyede, nötr alanda artı ve eksi birleşiyor ve sıfır noktası oluyor. Yani yaşamdaki her şeyin sıfıra geliyor olmasının sebebi Yaradan sıfır çünkü. Yaratılış sıfır çünkü. Ve hakikatle, kaderle, Yaradanla, yaratılışla hizada kalan, evrenle hizada kalan, böylelikle evrenin bütün sırlarına erişimi olan insanlar da sıfırda olanlar. Yani kendi merkezinde olanlar. The mean. Kendi denge noktamı bulduğumda, benim dengesiz olmama neden olan düşüncelerle çalışıp onları ortadan kaldırdığımda, nötrlediğimde, dengesiz olmama neden olan disfonksiyonel nefes alışkanlıklarını ortadan kaldırdığımda, dengesiz olmama neden olan ve illüzyonda olmama neden olan kendimi tanımayışımı ortadan kaldırdığımda, derin meditasyonlarla, diğer müfredattaki değerler faktörü gibi çalışmalarla ve derin düşünerek ve hayatıma bakarak denge noktasını koruyarak ilerlediğimde, ben evrenin tüm sırlarına vakıf olan, kaderinin hükümdarı, efendisi olan, kaderiyle, hayat amacıyla hizada olan ve yaradan ve yaratılış ve hakikatte ilerleyen, cennette olan birine dönüşüyorum. Zihni susturmalıyız diyerek susturamazsınız sevgili Derya. Çünkü çocukluğunuzdan itibaren tep gibi devam eden, size ait olmayan bir takım düşünce kalıplarınız ve kayıtlarınız var. Onlar orada durduğu müddetçe de zihniniz gürültülü bir yer olmaya devam edecek. Niye müfredatta ilerleyen öğrencilerim zihin netliğini %100 deneyimliyorlar? Çünkü zihnin net olabileceği bir yere onları getirmek için zihin temizliği yapıyoruz. Yani bu şey gibi, evine çöp attın bir sürü, 10 yıllık çöp birikmiş. Sonra da diyorsun ki ev kokmasın. Ve çoğu insan o çöpü temizlemek yerine bir tane parfüm alıp o çöplerin üzerine sıkıyor. Ve garip garip, yani bir sürü şu anda kitlelere bakıldığı zaman hem zihnini temizlemek için, yani zihindeki sesin net olmayışınızın ve dengesizliğinizin ana sebebi olan zihninizdeki devinimi ortadan kaldırmayıp birçok insan farklı farklı işte meditasyona benzeyen tekniklerle veya nefes teknikleriyle bir şeylerle kendini uyuşturmaya çalışıyor. Bunların hiçbiri işe yaramayacak. Kökten bir çözüm istiyorsanız derinden, ameliyat gibi derine inip tek tek bu düşüncelerimizi masaya yatırıp tek tek disfonksiyonel nefes alışkanlıklarımızla çalışıp tekrar tekrar kendimizi hatırlamak için hayat amacının ne, misyonun ne, orijin hikayene baktığımız, yolculuğuna baktığımız, değerlerini çalıştığımız bir yolculuğa girip aslında müfredatın 5 prensibini anlatmış oluyorum. Yaşamın sırrı bu 5 prensibi uyguladığınız zaman hepinize açılıyor. Çünkü ben belli prensiplerle kendimi temizlediğimde, zihnimi temizlediğimde, o devinimi, o dengesizliği durdurduğumda, merkezimde kaldığımda, the mean noktasında, yaradan ve yaratılışla hizada, hayat amacımla hizada, her kimsem onu gerçekleştirerek gerçek bir portala dönüşüyorum. Gerçek bir kanal oluyorum. Çünkü insan, özellikle kadın, hakikatin kanalı olabiliyor. Ve 0 kilometrede kaldığında, fiziksel, duygusal, mental arınmış kaldığında, devinim olmadığında, kendi merkezinde kalmaya hayatını adadığında Yaradan'ın kanalı oluyor ve sadece akıyor. Ve eminim burada öğrencilerim, izleyenler arasında bunu deneyimleyenler belki de yazmak isteyeceklerdir. Yazarsanız çok memnun olurum. Deneyimliyorlardır. Gerçekten akıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek olmadan kadersel, işte Barcelona'da verdiğim örnek gibi, içinizden ne geçiyorsa hayatınıza o geliyor. Kalbinizde ne varsa, ruhunuzda ne varsa
hayatınızda da olmaya başlıyor ve bunun için ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Boşa çabalıyor birçok insan. O kadar çok zihninde devinim var ki o devinim sebeple bir sürü illüzyon yaratmış insanlar. O illüzyonlarla boğuşup onlarla uğraşacağına, halbuki zihniyle çalışsaydı, nefesiyle çalışsaydı ne onlarla boğuşurken kaybettiği kadar para kaybedecekti, ne o kadar zaman kaybedecekti, ne sağlığını kaybedecekti. Tam tersine her şeyi kazanmaya devam edecekti çok ve her şey akıyor. Bak öğrencilerim yazmış. Evet, kesinlikle cenneti yaşıyorum demiş bir öğrencim. Akıyor demiş bir öğrencim. Bu kadar düşünce ve yargıyla çalışmaya zaman yeter mi? Evet, yetiyor ve çok sevmeye başlıyorsunuz. Bir de biraz zihin alışkanlıkları domino taşı gibi. O yüzden mesela ben hep öğrencilere şey diyorum, yani müfredatla öğrettiğim metotlarla bir 2 seneyi devirince 2-2,5 senede bir eşik atlıyorsunuz. Çünkü domino taşı gibi. Yani ilk başta yavaşmış gibi geliyor. Sonra o kadar hızlanıyor ki pıt 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 her şeyi dönüştürüyor. Emek vermeden olmuyor. Her şey kendiliğinden oluyor, aynen. Arzu zihniyle çalışıyor, nefesiyle çalışıyor. Müfredat öğrencimiz dengede kalıyor benim gibi. Her şey kendiliğinden oluyor diyor, aynen. Evet arkadaşlar, böyle bir gerçeklik var. Evrenin sırrı denge diyerek, evrenin sırrı the mean diyerek bu yayını kapatıyorum. Anlatabileceğim ne varsa anlattım. Küçücük bir ilham olabildiysem ne mutlu bana. Biliyorsunuz şu anda biz ücretsiz koçluk görüşmeleri hediye ediyoruz size. Ekibimiz sizinle görüşmeye can atıyor. Eğer bu söylediklerim ilginç geliyorsa, eğer yaşamınızdaki problemleri yaratan bilinç seviyesinden problemlerin olmadığı, kadersel, her şeyin aktığı bilinç seviyesine geçmek istiyorsanız bu randevu, eğer hesapta arkadaşlarım paylaştığında ekip arkadaşlarım, bir randevu alabilirsiniz. bilgi@nevşah.com'a mail atabilirsiniz. Takipte kalın, dinlemeye devam edin, öğrenmeye devam edin ve bilin ki ustalığa yatırım yapanlar maddi manevi binlerce katını alıyorlar ve almaya devam edecekler benim gibi. Ustalığa yatırım yapanlar, ustalık yolculuğuna adım atanlar, bunlar ödüllendiriliyor. Bu kişiler ödüllendiriliyor. Kaderinizle hizalandıkça hakikatle hizalanıyorsunuz, yaradanla hizalanıyorsunuz, gönlünüzle hizalanıyorsunuz ve yaşamınız bolluk, bereket, iyilik, güzellik fışkıran ve fışkırtan bir yere dönüşüyor. Her biriniz için bu yayında olan bunu canı gönülden, gönlümün derinliklerinden diliyorum. Umarım bir gün benim gibi ve öğrencilerim gibi bu adımı atar, bu cesareti gösterir ve saçmalıkların, problemlerin olduğu illüzyonlar ve olasılıklardan, cehennemden ve azaptan cennete, hakikate gelme kararı alırsınız. Çünkü sadece bu karar bile çok büyük bir başlangıç. Bu kararı aldığınız gün her şey hızlanacak. Çok hızlı bir şekilde geleceksiniz eğitimlere, çok hızlı bir şekilde kaydolacaksınız ve bir bakacaksınız birkaç sene içerisinde bambaşka bir insana dönüşmüşsünüz. DNA'nız dönüşmüş, genetik kodunuz dönüşmüş, yaşamınız dönüşmüş, düşünceleriniz dönüşmüş ve şans mıknatısına dönüşmüşsünüz. Hepiniz için bunu diliyorum. Hoşça kalın. Hizmetinizdeyim. Yayınlara devam edeceğiz.